Bazı insanlar affedersin şu hayvanlardan kötü kullanıyorlar. Yani biraz kaba oldu ama cam kırığı atıyorlar, şişeler atıyorlar. Hayvanlarım yiyor burada benim. Onlara zarar ediyor. Yangınlara sebep olabiliyorlar. Söylemeye, ikaz etmeye de gerek yok. Bunu düşünmek, bilmek lazım yani. Geçen yıllar gençliğimi götürdü. Hayalimin ellere yabancı. Defol de. Gel. Burada kalacak sabaha kadar. Bu at, eşek bunlar doymazlar. Sabah akşam koyun gibi yayılırlar. Sabahacı da böyle bağlıyorum, yayılıyor. Akşama kadar da malın içinde. Yani günün %90'ını yemekle geçiriyorlar. Ankara Çubuk Yenice'den orası hayvancılığa elverişli değil diye yasaklandığı için, hayvancılık orada bittiği için mecburiyetten Ankara'da yerimiz olmadığı için köye kadar geldik. Şimdi köyde de yerimiz doğru düzgün yoktu. Çadır kurup kaldık, ormandan müsaade alarak. Yer kiraladık geçici olarak. Şu anda o şekilde kalıyoruz. Ormanda müsaade etmediği zaman artık biz de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz gibi. Yani biraz daha alanlarımız genişletirse, imkanlarımız çoğaltırsa biz de üretime hem de bu işe daha fazla yaparak hem devlete katkı vermeye hem de kendimize bu işte geliştirmeye çalışacağız ama maalesef imkanlarımız da kısıtlanıyor giderek.
Kedim 2 tane, bir tane de yaban kedisi oldu gitti. Bu da 4-5 gün oldu bunu getirdik. Bir tane daha kedi getireceğim buraya. Böcek börtü çok. ...2005-2006 yılında o zamanlar 2 inekle başladık. Ek olarak da babamla inşaatta çalışıyorduk. Ben okuldan geldiğimde çalışıyorduk yazları. Ankara'da hem sütlü hem besiydi. Yani orada ticari şey daha iyiydi. Onun için çok zor olmuyordu. Burada hep eski düzen. Eski düzen olduğu için o da ağır geliyor insan artık. Ha burada kafana göre kendi köyünde doğal ortamda kafana göre takılıyorsun. O yönü iyi. Ben de onun için geldim, yoksa tek kişi çekilmez burada. İnsanlarla uğraşmak zor. Burada hayvanlarla uğraşıyorum. Bak beni ne tarafa sürüyorsam oraya gidiyorlar. Kafam rahat. Patronum yok başımda. Kendi kendime patron da benim. İşçi de benim. Her şey benim. Yani iyi olarak o doğal hayatta yaşıyorum. Millet arada sırada gelip böyle piknik yapmak için, Ayder'e gelmek için can attığı yeri beni iş yeri olarak kullanıyor her gün. Parası yatırım sınavına kazanayım, okumayacağım dedim bizimkilere. Zorla gönderdiler. Okumadım, terk geldim. Önemsemedim diploma ne işime yarayacak diye. Hiçbir işe yaramadı, zaten yaramayacağını biliyorum. Çünkü okulu sevmiyorum ben. Yani okumayı sevmiyorum. Okul güzel bir şey ama ben sevmiyorum. Böyle dolaşmak daha güzel geliyor. O zaman bizim eskiden 8-10 malımız vardı. Ben diyordum babam gibi hayvancılık yapak diye. Bunları çoğalttık. 150 falan hayvan yaptıydık aslında Ankara'da. İşte sattık, daire mayre aldı babam, tarla aldı. Ondan sonra biraz borcu vardı. Onlara satınca azalttıydı, bıktım ben bu işten diye. Ben dedim köye götürürsen ben yaparım dedim. İşte 3 senedir, 3,5 senedir buradayız. Eşim bu tarz hayatı seviyor aslında da burada böyle sürekli kalacak düzen yok hani. Bura geçici yayla ortamı. Böcü börtü basıyor çadırda. Ben de korkuyorum böcü börtü. O kadar dağda durmama rağmen. Kenedir, bilmem sinektir, böcektir. Tiksiniyorum. Ben sineğin düştüğü yemeği yemiyorum. Hepsini köpeğe veriyorum. Ankara'dalar şimdi çocuklar. Ben kışın gidiyorum. 3-4 ay geçici işe giriyorum. Bahar olunca işten çıkıp geliyorum. İçeri sıcak olmasın diye dışarıda yakıyorum böyle. Hem daha açık havada. Bu şekilde sabah akşam burada yemeğimi yapıyorum. Sabah taze sütümü pişiriyorum burada. Akşam da öyle yemeğimi işte. Çevreyi yangın olmayacak şekilde bunu yaptık. Taşlarla ayrıca çamur üzerinde ördük. Etrafa ateş yayılmasın diye. Hem hava almasın, ateş sadece buraya versin diye. Tabii her yemeği yapabiliyorum. Pilavdır, bilmem sulu yemektir. Burada ne olursa kendi çapımda yapıyorum. Sütlü çorba yapıyorum, sabahları çorbadır, melemendir. Diğer öğünlerde de işte elimden geldiğince her öğünde de ona göre menüyü ayarlıyorum kendim. Çok yorgun olursam kolay kaçıyorum. Ama böyle zamanım çok olursa, çok yorgun olmazsam kendime geniş bir menü yapıyorum. O da komşularım, onlar daha önce hayvancılık yapıyordu. Hayvanları çoğunu sattılar. Hem de çocuklar falan artık buraları işte terk etti. Onlar da bu işleri
bıraktılar yani. Tek biz kaldık işte burada. Miyavlayıp duruyor. Yemek veriyorum, yemek de yemiyor. Sıcaktan dolayı yemek yemiyor. Burada ekmeği beğenmiyor, süt veriyorum, sütü beğenmiyor. Süt burada sıcakta bozuluyor akşama kadar, yemiyor. Ankara'da düzen üniversite yapıldı ve havalimanında koku yapıyor gerekçesiyle oradaki hayvancılığı tümden belediye yasakladı. O şekilde orası kapandı. Ben Ankara'ya pek ısınamadım ya. Gittim gideli hep köye kaçıp geliyordum. Zaten köyde tek başıma yine koyunculuk şeyim oldu. Maceram. Onun için oranın bozulması benim için iyi bile oldu yani. Kötü olmadı. Sadece maddi olarak orası iyiydi. Şu anda ben de 66 tane hayvan otlatıyorum burada. Hayvana bakıyorum. En çok ne özlüyorum? Çocukları özlüyorum. Başka fazla bir şey özlemiyorum. Çünkü istediğim bir hayat bu. Sevdiğim hayat. Seviyorum yani burada olmaktan. Mutluyum. O yüzden bir şey özlemiyorum. Çocukları özlüyorum sadece. Çocuklar derken eşim de içimde yani. O anlar. Bazen çocuklarla konuşmak için telefon burada çekmediği için telefon çeken bir yere gidip telefon görüşmesi yapar gelirim. Misafirliğe gittiğimde oluyor tek arada bir.
Sular soğuk ama kesilmiş. Suda kalmamış ki hayvan içemiyor. Yavaş yavaş artık otlaya götüreceğim. Hayvanlarım susuz kaldı gördüğün gibi. İçemiyorlar. Hadi kızım yürü. Yürü. Gittiğim yerde sular güzel. Orada çok su var, susuz kalmıyorlar. Atımın ismi Nazlı. Bu atla gidiyorum. Bazen bununla çeviriyorum hayvanlarımı. Bazen de kıyamıyorum buna sıcakta yorulmasın diye. Böyle başıboş salıyorum. Hayvanlarla yayılıyor. Hiç hayvanları bırakmaz. İstediğin yere götür. Bıraktığım zaman bu hayvanları bulur. Höst. Hadi bekleme yürü. Hafta sonları pazar günü falan özellikle gelmiyorum buralara pek, millet ailesiyle geliyor rahatsız etmeyeyim diye. Genelde böyle hafta işleri daha çok buralara geliyorum. Ormanın diğer taraflarına götürüyorum hayvanları diğer günlerde. Bazı yasak bölgeler var ormanlarda, işte oraya götürmüyorum. Höst. Çevreyi bayağı bir kirletmişler. Böyle bazen topluyorum ama benim toplamam falan bitecek bir şey değil. Her geldikçe öyle az çok elimden geldiğince toplamaya çalışıyorum. Şuna baksana. Böyle her geldikçe ufak ufak alıyorum. Ama maalesef üzerine attıkları, bir yandan attıkları için ben yetişme imkanım yok. Bazı insanlar affedersin şu hayvanlardan kötü kullanıyorlar. Yani biraz kaba oldu ama bazen görüyorum ortalığa ellerine geçen her şeyi atıyorlar. Kötü bir şekilde bırakıp gidiyorlar. Cam bırakıyorlar, şişeleri kırıp atıyorlar. Orman yangınına sebep oluyorlar bazen. Hayvanlar yiyor onu, zarar ediyor hayvanlara. Geçen senelerde ölen hayvanım oldu. Öyle poşetleri, naylonları yiyorlar, eritemiyor hayvan. İp yiyorlar, onları eritemediği için işkembe çalışmıyor. Hayvan hastalanmasına sebep oluyor. Yani aslında insanlar bunu kendileri düşünmesi lazım ama düşünmüyorlar. Duyarsız bu konuda bazı insanlarımız. Bazen ben topluyorum, mıntıka yaptığım oluyor bazen. Getirip bu konteynerlere atıyorum. Ama maalesef bu konteynerler de ağzına kadar dolmuş. Burada tekrar dışına taşıp yerlere dağılıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Konteyner koymanın boşaltmadıkları için. Maalesef konteynere yer kalmamış. Çöpün başına geliyorlar, başka yer yok.
Bazen yaban hayvanları deviriyor. Ben görmedim ama köyün bekçisi ayıların devirdiğini söylüyor gece. Taştıktan sonra rüzgar da dağıtıyor bazen. Çöpler bu küçükler çok iyi özellikle. Yavrular var ya. Yetişkinler yine o kadar değil. Yürü. Sabun yerine çamur sürüyorum mecburen. Hayvanlar içerse içeri bulanmasın. Yani uyardığım oluyor mu? Tek oluyor. Hani herkese bir şey diye herkesin yanına yaklaşmıyorum. Çünkü ailecek geliyorlar. Hayvanlarla da aile ortamına pek yaklaştırmak istemiyorum. Bazen böyle yanıma gelip samimiyet ya da konuşmaya hani samimiyet kurarsalar o zaman söylüyorum ya da gelip bir piknik yeri ararken temiz kullanırsanız memnun olurum diyorum. Öyle nazik bir şekilde uyardığım oluyor tek ama yani herkesin yanına da yaklaşamıyorum zaten. Yani bunu çözmek için bir şey yapamazsın yani eğitimden başka bunu insan kendi kendine yetiştirmesi lazım, bunu düşünmesi lazım. Bazen benim çocuklar bile ben çekirdek çitlerken bile çekirdekten zarar gelmez hani doğada. Çekirdek çitlerken bile baba yere atma diyorlar. Hani küçükten aşılanmak lazım. Şimdi çocuklar bu yaşta öğrendiyse yani demek ki ya bunların ya eğitim eksikliği var ya da umursamıyorlar yani. O şekilde başka ne diyeyim, başka izahı yok. Koskoca adamlar atıyor bunları. Halbuki ne güzel doğa. Şurada tertemiz kullansalar, hepimiz kullansak. Hep yani insanlar, bu da canlılar kullanıyor burayı. Söylemeye, ikaz etmeye de gerek yok. Bunu düşünmek, bilmek lazım yani. Gel oğlum gel. Güdek gel. Gel. Bu dağlarda bunlar ikimiziz sadece. Bu 4 yaşında. 4 yaşında çoban köpeği tam ideal. Bu Anadolu çoban köpeği kurda kuşa gider, hayvanları çok iyi takip eder. Ben olmasam bile bu hayvanların yanında bekler. Yani gece hayvanım kalsa kalan hayvanın yanında çoğu zaman kalır yani. Çok nadirdir öyle hayvanı bıraktı. O da bazı zorunlu şartlarda yanında yabancı bir köpek falan yaklaştığı zaman onu kovaladığı zaman hayvanı öyle bırakır. Başka türlü 7-24 hayvanın başında kalır. Kuyruğu kısa olduğu için güdek diyorum, güdek olduğu için. Bunda da 2,5-3 ay önce satın aldım. Bu tortuda kurtlara, yaban hayvanlara karşı boynunu boğazını korusun diye taktım. Yoksa faydası olmasa bunu ağırlık ettirmem. Sıcakta buna takmam, kıyamam. Ama işte yaban hayvanlar ne oluyor? Çakallar oluyor burada. Bazen geçip gidiyor. Ben sonuçta takip edemem. Gittiği zaman en azından kendini, boğazını kurtarıp koruyabilir yani. Bazen oluyor hayvanları kaybediyorum. Gece buralarda hayvan arıyorum. Tek başıma. Geçen sene de Kasım'ın son haftası burada ayı sesi, gece hayvanlarım kaybolmuştu. Şu ileriye kadar gittim. Ayı kükrüyordu. Hiç ardıma bakmadım. Ta şu yukarıya kadar kaçtım. Yukarıya gittim. Telefonda şarj aldı. Geri döndüm. Bir ışığı tuttum dedim. Ayının gözleri falan parlıyor mu? Takip ediyorum beni diye baktım. Allah'tan takip etmiyormuş. Sonra çadıra kadar kaçtım. O şekilde ayı gitti. Hayvanlara zarar vermemiş. Allah'tan 8 tane hayvanım kayıptı. Sonra 8 hayvanı koşarak böyle geliyorlardı. Sağ salim buldum yani. Artık ayıdan mı kaçtılardı yoksa. Yani aslan mı diyeyim sana, nasıl diyeyim, aslanın böyle erkek aslanın kükreme sesi öyle kükrüyordu böyle. Acayip bir şey, böyle boğazından çıkıyor sesi de böyle. Yani bazen denk geliyor, yapayım böyle, çocuklara anlatıyorum da. Böyle acayip bir, daha da derin bir ses geliyordu.
daha güçlü bir şekilde kukluyordu. Ben de ona bağırdım. Köpek sesi falan çıkardım. Dedim belki kaçar püskürtürüm diye. Ama ben bağırdım, o da iyice sesi yükseldi. Sesi iyice kükreme sesi yükselince korktum. Dedim herhalde bana falan saldıracak, sinirleniyor diye. Sonra kaçtım işte. Orman kesim yaparak seyretme ve gençleştirme adı altında ormanları kestiği için, iyice seyrettiği için tekrardan yetişmesi için kapatıyorlar telle. Yasak bölge ilan ediyorlar. Oraya hayvan girdiği zaman da çok büyük cezası var. Hani koymuyoruz hayvanı ormana zarar vermesin diye. Yani hayvanların mera alanı kısıtlanıyor. Burada sütçülük de yapma şansımız yok. Tek mera hayvancılığı yapabiliyoruz. Yani ben küçüklüğümden beri burası tel örgü değil. Daha öncesini bilmiyorum. Ben 38 yaşındayım. Ben 6 yaşımdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Yani hayvanın içindeyim. Burada çocuklar top oynardı. Çobanlar olsun, piknikçiler olsun. Yani bura bu şekilde büyüdü. O kadar davar vardı, koyun vardı, yine büyüdü. Bayağı bir seyredi zaten. Eskisi kadar karda yatmıyor seyrediği için. Yani kar yağsa bile hani her sene zaten öncekiler gibi kar yağmıyor ama önceki seneler gibi yağmıyor. Bazen yağdığı zaman da eskisi kadar kar kalmıyor dağlarda. Erken eriyor. Ben dayı. Ha, ya peki ben sütü köyden kimden alabilirim? Köprüyü geçince sağa yol döner. Biri yukarı dik gider. İyi biliyorum. Biri sağa döner. Sağa dönene git, mezarlığın oraya kadar var. Benim dayıoğulları var. Onu arayayım da akşam sadece çıkar, bir ayarlasınlar sana 5 kilo. Normalde bende de önce bizde oluyordu süt de buzağları saldım ya. Buzağları saldığım için olmuyor. Bir tane inek sağıyorum. Ondan da ancak kendime yetirse kadar çıkıyor. Yoksa normalde süt aşağıdayken ilçeye yakınken şey yapıyordum. Sütçüye götürüyorduk sütü. Ama burada emeğimizi koruyacak kadar süt olmadığı için hem de öyle uygun iyi bir fiyat alınmıyor. Çok ucuz fiyat alındığı için sütü satmıyoruz. Buzağları emziriyorum. En azından buzağlar biraz daha iyi olur. Yoksa süt parası çok ucuz. Emeği kurtarmıyor. Isınmıştır ama bir ayran içeyim bari. Sarımsak kattıydım içine. Sıcakta onlar çiğniyor. Çoban yok, bir şey yok. Böyle piknikçi geldi, o da buraya gelirsem görüyorum. Buraya gelmiyorum çoğu zaman. Yani buraya da gelmediğim zaman hiç kimse yok. Ormanda bir mallar var, başka kimse yok. Bazen yabani tavşanını tutuyorum, onunla oynuyorum, sonra bırakıyorum geri. Hani yavru tutuyorum, yetişkin tutulmaz da. Hani yer artışların içinde hayvanlar çıkarmışlar. Baktım önce köstebek sandım. Böyle kulaklarını iyice arkaya etmiş. Hırkayı üstüne koydum. Yakaladım, baktım cayıklayıp duruyor, yazık, kıyamadım, biraz sevdim. Çocuklar var, çocuklara sevdirdim, ondan sonra saldım öyle. Avcılık yok bende. Hem de bir hayvana vurunca bir üzülüyorum sonra ben. Yani onun için de hava çok sıcak bakmıyorum. Eskiden yiyecek falan yokmuş, et yemiyormuş adamlar yerine böyle. Öyleymiş, şimdi keyfe keder yapıyor millet, zevk işi. O da can yani. Bizim arkadaşlar 2-3 sefer öyle gece avına gittiler. 5 sefer gittiyse ikisinde kaza yaptı. Ertesi gününde. O da ona bahane buldu. Annesi gibi dedi, senin masum hayvanı dedi gece şeysiz vurduğu için dedi. O şekilde vuruyorum onun için. İşin rast gitmiyor dediler. Bir daha da gitmiyor. O günden belli o arkadaş da gitmiyor. Artık yavaş yavaş akşam oluyor.